Sevgili dostlar, bugün Antalya Pınarbaşı pazarında bir turşucuyu ziyaret edeceğiz. Evet, yanlış anlamadınız. Turşucuyu ziyaret edeceğiz. Turşu, bizim kültürümüzde sadece bir yan ürün değil, kış hazırlığının, emeğin ve paylaşmanın simgesidir. Antalya'nın bu durakları şehri bir turist gibi değil, bir Antalyalı gibi yaşamak isteyenler için gerçek bir deneyim noktasıdır. Tezgaha baktığınızda doğanın tüm renklerini görüyorsunuz. Şeftaliden bamyaya, erikten mor lahanaya kadar uzanan bu çeşitlilik Antalya'nın tarımsal zenginliğini ve ekoturizm potansiyelini fısıldıyor kulağımıza. Evet, burası turşu. Turşunun kilosu 300 liraymış. Abi hepsi mi 300 lira? Yani farkı yok. Hepsi aynı. Ne alırsan 300. Turşu suyu. Bu balıkla çok güzel oluyor. Ben İstanbul'da bir balığın yanında turşu suyu içmiştim. Gerçekten tadı damağımda kaldı. Evet, gerçekten çeşit çeşit. Hepsi 300 lira. Hangi turşular var arkadaşlar? Bakıyoruz şöyle. Biber, domates, pancar, şalgam. Sarımsak, bamya. Evet. Burada eriğimiz var. Evet, erik, elma, Burada şeftali kayısı. şeftali, kayısı, Patlıcan dolma. patlıcan dolma, Karnabahar. karnabahar, Mor lahana. mor lahana, Fasulyemiz var. Hazır. fasulye, acur. Yani tabiatta tabiatta olan her şeyin burada bir turşusu var. Abi turşuları kendin mi yapıyorsun? Hepsi kendi ürünümüz. Kendimiz yapıyoruz. Yani kendiniz yapıyorsunuz maşallah. Nasrettin Hoca'nın bir turşucu hikayesi var, bilir misiniz abi? Yani duymuştum var birisi. Öyle mi? Turşu ile alakalı her şeyi biliyorum şöyle. Evet. Ne var? Ne biliyorsun abi? Ne turşunun yapımıyla gerçekten arasında. Kendi işim. Peki turşunun sağlık açısından önemi var mı abi? Var tabii ki. Probiyotiktir zaten. Bağırsak florasını korur. Savunma sistemini güçlendirir. Peki burada mesela bir şeker hastalığına hangi turşu? Şeker hastaları genellikle pancar turşusunu tercih ediyorlar. Öyle. Evet. Peki başka hastalıklara göre turşu tercihi var mı abi? Vallahi öyle bir tercih yapmıyoruz zaten. Yani kişiler zevkine göre alıyorlar. Kim neyi beğenirse onu alıyor. Zaten yapım aşamasında sirke kullanıldığı için sirke biliyorsunuz en güzel Evet. bakteri önleyici. Güzeldir yani. Peki bunun da hilesi hurdası var mı? Yani hilesini bilmem de biz doğal turşu kullanıyoruz. Vardır muhakkak her şeyin hilesi olduğu gibi. Peki bir turşunun uzun süre yaşayabilmesi, uzun süre muhafaza edilebilmesi için sırrı nedir? Suyunda ve serin yerde beklemesi lazım. Suyu ve serin yerde. peki su tercihimiz var mı? Yani normal içme suyu. Normal içme. Kireçli mireçli fark etmez. Fark etmiyor. Turşu yani normal içme suyu yapılıyor. Yani erimemesi için belli oranda tuz atıyoruz. Sirke, Kaya tuzu, üzüm sirkesi ve su. üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi, kaya tuzu ve su. Bu üç bileşenler oluşuyor zaten. Peki limon tuzu falan atıyor muyuz? Limon tuzu kullanılmaz. Limon tuzu asittir zaten yani. Turşuları eritir. Herkes mesela evde yapanlar, hanımların çoğu de tarif olurken diyorlar ya limon tuzu koyuyorsunuz. Limon tuzu turşuları eritir. Asittir çünkü. Yani turşu yapmakta kullanılan bir ürün değildir. Anladım. Kaya Yani tuzu, üzüm sirkesi ve su. Bu kadar. bu kadar. Bu kadar. Yani bir kavanoza dolduracağız, üstüne kadar bu şekilde bunları Aynen. ekleyeceğiz. Ölçüsü Aynen. mesela 5 kiloya ne kadar tuz Yani atıyor? onu hesaplamak lazım. Bu 5 kiloluk bidonlarda yapmıyoruz. Biz daha büyük varillerde yaptığımız için
Onu Anladım. hesaplamak lazım ayrıca. Ama aşağı yukarı 5 kiloluk bir turşu kavanozuna 2 su bardağı kadar sirke, 3 çay bardağı kadar da kaya tuzu normaldir. Evet, verdiğiniz tarifler için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, burada yüzlerce turşu var arkadaşlar. Hayata, insana ve Antalya'ya dair ajandamıza kaydettiğimiz hikayeleri sizlerle paylaşmak üzere biz her zaman buradayız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, videolara yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın.